Herkese merhaba. Güzel kalpli dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine kahvenin büyülü dünyasında sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle burada olduğunuz, bana vakit ayırdığınız bu güzel yolculukta bana eşlik ettiğiniz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu kanalda kahve falı, tabak falı ve sembollerin geleneksel yorumlarını birlikte keşfediyoruz. Her fincanın, her tabağın kendine özgü bir hikayesi olduğunu inanıyoruz. Bazen bir kuş bize güzel bir haberi, bazen bir yol, yeni başlangıçları, bazen de bir kalp, umut dolu duyguları hatırlatıyor. Ancak videomuza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada yaptığım tüm yorumlar geleneksel kahve falı kültürüne dayanmakta olup tamamen eğlence ve keyif amaçlıdır. Bu yorumları hayatınızla ilgili kesin bilgiler ya da geleceğe dair garantili öngörüler olarak değil, güzel vakit geçirmek ve sembolleri yorumlamak için hazırlanan içerikler olarak değerlendirmenizi rica ediyorum. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Eğer kanalıma ilk kez geldiyseniz ailemize katılmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yüklediğimiz yeni kahve falı, tabak falı ve enerji yorumlarından ilk kez haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeniz ve yorum yapmanız da bana büyük destek oluyor. Sizlerin güzel yorumları sayesinde bu aile her geçen gün büyüyor. Şimdi rahat bir yere oturun. Dilerseniz kendinize sıcak bir Türk kahvesi hazırlayın. Derin bir nefes alın. Zihninize günlük telaşlardan biraz olsun uzaklaştırın. Fincanınızın ya da tabağınızın size anlatmak istediği hikayeye kulak verin. Belki beklediğiniz bir haber, belki yeni bir başlangıç, belki de içinize ferahlatacak bir mesaj bu yorumun içinde sizi bekliyordur. Hazırsanız fincanımızı elimize alıyoruz. Sembollerin gizemli dünyasına birlikte adım atıyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Haydi şimdi falımıza başlayalım. Canım, fincanı elime aldığımda ilk dikkatimi çeken şey dibindeki koyu tortu oldu. Sen uzun zamandır içine attığın birçok şeyi kimseyle anlatamamışsın. Dışarıdan güçlü görünmeye çalışıyorsun ama geceleri kafana yastığa koyduğunda aynı konuları tekrar tekrar düşündüğünü görüyorum. Özellikle son birkaç ay seni yoran bir bekleyiş var. Bak, burada fincanın ağız kısmında büyük bir dağ gibi görünen koyuluk görüyorum. Bu önünde duran büyük bir engeli gösteriyor. Ama hemen yanındaki beyaz açıklık bana şunu söylüyor. O engel düşündüğün kadar sürmeyecek. Yaklaşık bir ay içinde çözülmeye başlayacak. Şurada yukarı doğru uzayan ince bir yol var. Bu yol ikiye ayrılmış. Önünde iki seçenek çıkacak. Birini kalbin isteyecek, diğerini mantığın. İlk başta mantığın ağır bassa da sonunda kalbinin sesini dinleyeceksin. Fincanın sağ tarafında kuşa benzeyen bir şekil görüyorum. Bu kuş beklenen bir haber demektir. Telefonla ya da mesajla gelecek bir haber seni hem şaşırtacak hem de sevindirecek. Uzun zamandır görüşmediğin biri yeniden iletişime geçebilir. Şu kalbe benzeyen iz çok belirgin. Aşk konusunda kapanmamış bir sayfa var. Senden tamamen kopamamış bir insan görünüyor. Aranızda gurur yüzünden söylenmeyen sözler kalmış. Bu kişi seni hala uzaktan takip ediyor gibi. İki kişi karşılıklı durmuş gibi görünen şekiller de var. Bu yüz yüze önemli bir konuşmayı anlatıyor. Kırgınlıklar konuşularak çözülebilir. Para konusunda ise fincan oldukça güzel. Dibindeki yoğun tortunun altındaki beyaz açıklık eline toplu bir para geçeceğini gösteriyor. Bu beklediğim bir ödeme, prim ya da beklenmedik bir kazanç olabilir. Maddi anlamda rahatlama var.
Bir anahtar şekli görüyorum. Anahtar yeni kapılar, yeni ev, yeni iş veya önemli bir başlangıç anlamına gelir. Hayatında uzun süredir kilitli kalan bir konu açılıyor. Fincanın kenarında göz gibi duran küçük bir leke var. Bu nazarı işaret ediyor. Başkalarına çok paylaşmamaya çalış. Seni kıskanan iki kişinin enerjisi görünüyor. Aile tarafından yaşça büyük bir kadın desteği alacaksın. Onun duası ve desteği sana güç verecek. Kısa bir yol görünmüş. Önce kısa bir seyahat ardından daha uzun bir yol var. Bu yolun sonunda güzel bir görüşme, yeni fırsatlar var. 3 vakit sayısı çok belirgin çıkmış. 3 gün, 3 hafta ya da 3. ay içinde seni mutlu edecek gelişmeler yaşanabilir. Bir dilek kapısı açık görünüyor. Dileğin hemen değil ama gecikerek oluyor. Sabırlı olursan sonunda sevineceğin bir haber alacaksın. Son olarak fincan bana şunu söylüyor. Artık yüklerini bırakma zamanı gelmiş. Geçmiş seni yormuş ama önündeki dönem daha aydınlık. Yeni insanlar, yeni fırsatlar ve yüzünü güldürecek haberler peş peşe gelecek. Kalbini kapatma. Çünkü sana değer verecek bir enerji fincanına doğru yaklaşmış. Falın genel enerjisi oldukça olumlu. Biraz sabır, biraz cesaret ve doğru zamanda atacağın adımlarla önümüzdeki dönemde hem aşk hem iş hem de maddi konularda ferahlama görünüyor. Dileğin de hayırlısıyla gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor. Şimdi fincanın dibine tamamen kapanmış. Bu çok önemli çünkü dibi tamamen kapalı olan fincanlarda çözümsüzlük olur. Senin fincanında ise ortada ince bir beyaz ışık var. O ışık bana diyor ki beklediğin çıkış yolu geliyor. Sen son zamanlarda sabrın sınandığını hissediyorsun. Bir iş, bir para meselesi ya da özel hayatından beklediğin gelişmeler sürekli gecikmiş. Ama gecikmesi olmaması anlamına gelmiyor. Kader bazen insana hazır olmadığı şeye erken ulaştırmaz. Şu kenardaki yüksek tortulara baktığımızda bu bir dağ gibi görünüyor. Dağın hemen yanında ise dümdüz açılmış bir yol var. Demek ki büyük sandığın engel bir anda çözülecek. Bir erkek enerjisi görüyorum. Bu kişinin gururu çok büyük. Sana söylemek istediği sözleri içine atmış. Senin de ona söylemek isteyip sustuğun cümleler olmuş. Aranızda kader bağı tamamen kopmamış. İsminin içinde A, M, S, K ve ya da E harfi olan biri dikkatime çekiyor. Bu kişi geçmişten olabilir ya da hayatına yeniden girecek biri olabilir. Bak burada 2 kuş var. Görüyor musunuz şurada? 2 tane kuş görüyorum. Biri yukarı uçuyor, biri aşağıya bakıyor. Bu bana 2 haber gösteriyor. Önce seni biraz düşündürecek bir haber geliyor. Ardından sevineceğin 2. haber geliyor. Aralarında çok kısa bir zaman var. Şu ince çizgiler var ya, bunlar yol çizgileri. Biri kısa, biri uzun. Önce kısa bir seyahat, ardından şehir dışı ya da uzak bir yol görünüyor. Şimdi fincanın en güzel yerine geldim. Burada kocaman bir kalp var. Ama bu kalbin üzerinde küçük bir gölge bulunuyor. Bu gölge kıskançlık ve nazar demektir. Seni uzaktan takip eden, başarılarını çekemeyen bir kadın enerjisi görüyorum. Çok yakın, çevrenden biri olmayabilir ama seni sürekli gözlemliyor. Bir dileğin var. Bu dileği çok uzun zamandır taşıyorsun. Fincanına bana diyor ki dilek gerçekleşecek ama zamanı var. 3 vakit çıkmış, 3 gün, 3 hafta ya da 3. ay. Bu sayı senin için önemli. Şimdi para kısmına bakalım. Fincanın dibindeki yoğun tortu birikmiş para anlamına geliyor. Beklediğin toplu bir ödeme ya da seni rahatlatacak maddi bir gelişme var. Önce küçük küçük geliyor, sonra büyük bir rahatlama yaşayacaksın.
Bir anahtar görüyorum. Anahtar yeni kapıdır. Yeni iş, yeni ev, yeni başlangıç ve yeni fırsat demektir. Hangisini bekliyorsan onun kapısı açılıyor. Bir aile büyüklerinden özellikle yaşlı bir kadın sana dua ediyor. Onun duası gerçekten üzerinde. Şimdi çok ilginç bir şekil çıktı. Bir bebek silüeti görüyorum. Bu her zaman çocuk anlamına gelmez. Yeni doğacak bir fikir, yeni bir proje, hayatını yeni bir başlangıç olabilir. Bak şurada şöyle göstereyim. Şurada balık görüyorum. Balık berekettir. Özellikle sonbahara doğru maddi anlamda yüzün gülüyor. Şimdi sana çok dikkat etmen gereken bir şey söyleyeceğim. Fincanın sağ tarafındaki koyuluk bana diyor ki her sırrını herkese anlatma. Çünkü seni dinleyip iyi niyetle görünse bile içten içe kıskanan insanlar var. Bir de nazar çıkmış. Mavi boncuk tak demeyeceğim ama enerjini koru. Son olarak fincan bana dönüp şunu söyledi. Bugüne kadar çok sabrettin. Artık kaderin yavaş yavaş değişiyor. Önündeki kapılar açılıyor. Bir haber, bir görüşme ve ardından büyük bir ferahlık geliyor. Gözyaşlarının yerine huzur alacak. Beklediğin dilek gecikmiş olabilir ama sana hayırlı zamanda gelecek. Gel canım, şimdi fincanında gördüklerim bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. Şimdi tabağı elime aldığımda hiç konuşma. Ben önce tabağın enerjisini dinleyeceğim. İlk baktığım zaman andan itibaren tabağın ortasında büyük bir halka görüyorum. Bu halka kapanan bir döngüyü anlatıyor. Sen uzun zamandır aynı konunun içinde dönüp durmuşsun. Bir adım ileri gitmişsin. Sonra 2 adım geri çekilmişsin. Ama artık bir döngü bitiyor. Tabağın bana artık yeni bir sayfa açılıyor diyor. Bak, burada tabağın kenarına doğru uzanan uzun bir akıntı var. Bu çok önemli çünkü tabakta akıntı sıkıntının senden akıp gitmesi demektir. Öyle büyük bir yük taşımışsın ki son zamanlarda hem zihninin hem kalbin yorulmuş. Ama bu akıntı yükün hafifleyeceğini söylüyor. Şurada kalın bir tortu var. Bu tortu bana güçlü bir erkek enerjisini gösteriyor. Bu kişi inatçı biri. Duygularını kolay kolay belli edemiyor ama içinde sana söylemek istediği çok şeyler var. Aranızda konuşulmamış cümleler var. Ortadaki desenler bana beyin kıvrımlarını hatırlatıyor. Sen son zamanlarda çok fazla düşünmüşsün. Aynı konuyu gece gündüz kafanda çevirmişsin. Tabağın sana söylediği ilk şey şu: artık zihnini dinlendirme zamanı geldi. Şimdi şu ince beyaz çizgiye bakıyorum. Bu bir yol. Önünde kısa bir yolculuk görüyorum. Bu yol sadece fiziksel bir yol değil. Hayatında yeni bir başlangıcın da işareti. Bir kuş figürü de görüyorum. Kuş beklenen bir haber demektir. Bu haber telefon ya da mesajla gelecek. Haber geldikten sonra yüzünün uzun zamandır olmayan bir gülümseme oluşacak. Burada çok güzel bir kalp çıkmış. Kalbin etrafı tamamen kapanmamış. Bu da aşk kapısının hala açık olduğunu gösteriyor. Eğer hayatında biri varsa ilişkinizde konuşulacak önemli bir konu var. Eğer yalnızsan geçmişten biri yeniden kapını çalabilir ya da yeni bir hayatına girebilir. Şu kenardaki görüyorsunuz koyu leke bana nazarı anlatıyor. Son zamanlarda seni kıskanan gözler olmuş. Özellikle yaptığın güzel şeyleri herkese paylaşmamaya çalış. Bir balık şekli görüyorum. Balık her zaman bereket demektir. Maddi anlamda rahatlama yaşayacağın bir dönem geliyor. Beklediğin para gecikmiş olsa da geliyor. Tabağın üst kısmındaki yukarı doğru uzayan iz bana dilek yolunu gösteriyor. Dileğin kabul olmaya başlamış ama biraz daha sabır istiyor. Önünde 3 vakit çıkmış. Bu 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay olabilir. Bir anahtar figürü dikkatimi çekiyor. Anahtar yeni kapılar açar, yeni iş fırsatı, ev değişimi
değişikliği ya da hayatını değiştirecek bir karar görebiliyorum. Aile içinde yaşça büyük bir kadın desteği var. Onun duası seni koruyor gibi hissediyorum. Şimdi sana dikkatime çeken başka bir şeyi söyleyeceğim. Tabanda sağ tarafındaki koyuluk geçmişi temsil ediyor. Sol tarafında ise oldukça aydınlık. Bu da geçmişte yaşadığın kırgınlıkların geride kalacağını ve önünün açılacağını gösteriyor. Bir yıldız şekli de seçiyorum. Yıldız şansın yükselmesi demektir. Özellikle iş, eğitim ya da maddi konularda beklenmedik güzel bir fırsat yakalayabilirsin. Ve son olarak tabağın bana söylediği cümle şu: çok yoruldun ama vazgeçmedin. Şimdi emeklerinin karşılığını alma zamanı geliyor. Önündeki yol aydınlanıyor. Üzüntülerini yavaş yavaş geride bırakıyorsun. Kalbini kapatma, çünkü hem güzel haberler hem de yeni bir başlangıçlar sana doğru geliyor. Falın genel enerjisi oldukça olumlu. Tabakta sıkıntının büyük kısmının akıp gittiği, önünde ise ferahlık, haber, bereket ve yeni başlangıçların olduğu görülüyor. Dileğin gecikmeli de olsa gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor. Tabağına baktığımda tekrardan bu son zamanlarda yaşadığım büyük bir sıkışmışlığı gösteriyor. Öyle bir dönemden geçmişsin ki sanki ne yapsam önün açılmamış. Bir adım atmışsın, 2 adım geri gitmişsin. İçinde defalarca ben neyi eksik yapıyorum diye sormuşsun. Ama tabak bana bunun kaderin seni bekletmesinden kaynaklandığını söylüyor. Bazen hayat insanı hazır olmadığı mutluluğa erken ulaştırıyor. Ortadaki yuvarlak görüntü bir çember gibi. Bu çember kapanan bir dönemi anlatıyor. Hayatında uzun zamandır devam eden bir sıkıntı artık son demlerini yaşıyor. Sen bunu bugün hissedemeyebilirsin ama enerjin değişmeye başlamış. Şimdi şu kenardan dışarı doğru uzayan uzun akıntıya bak. İşte bu çok önemli. Tabak falından dışarı taşan akıntı, yükün ve sıkıntının senden akıp gitmesi demektir. Yani taşıdığın dert artık sende kalmayacak. Önümüzdeki haftalarda seni rahatlatacak bir gelişme yaşayacaksın. Burada 2 yol görüyorum. Bu bir yol kısa, diğeri uzun. Önce kısa bir ziyaret ya da ani bir görüşme var. Ardından daha uzun bir yol çıkmış. Bu yol iş, aile ya da önemli bir karar için olabilir. Bak, burada kuş gibi bir şekil oluşmuş. Kuş her zaman haber demektir. Beklediğin bir telefon, mesaj ya da resmi bir haber geliyor. Bu haber ilk başta seni şaşırtacak ama sonrasında sevindirecek. Şimdi kalp şekline geldim. Kalbin etrafında koyu tortu var. Bu bana kırgın bir kalbi anlatıyor. Geçmişte seni çok etkileyen bir olay yaşamışsın. Tam unutmuşum gibi görünsen de kalbin hala o izleri taşıyor. Ama kalbin yanına beyaz bir açıklık var. Bu da yeni bir başlangıcın habercisi. Bir erkek enerjisi hissediyorum. Bu kişi gururlu, duygularını kolay kolay gösteremeyen biri. Sana söylemek istediği sözleri içinde tutmuş. Aranızda yarım kalmış bir konuşma var. Bu kişi yeniden karşına çıkabilir ya da senden haber almaya çalışabilir. Şurada küçük küçük noktalar var. Bunlar para kısmetidir. Eline parça parça para geçecek. Ardından beklediğin daha büyük bir ödeme veya maddi rahatlama görüyorum. Bir anahtar şeklinde seçiyorum. Anahtar yeni kapılar demektir. Yeni iş, yeni ev ya da yeni bir fırsat. Hayatında kilitli kalan bir konu çözülecek. Tabağın sağ tarafında göz gibi duran koyu bir iz var. Bu bana nazarı anlatıyor. Son zamanlarda seni kıskanan insanlar olmuş. Her gülen yüz dost olmayabilir. Enerjini koru. Her planını herkese anlatma. Şimdi
Çok ilginç bir sembol görüyorum. Ağaca benzeyen bir şekil oluşmuş. Ağaç kök salmak, güçlenmek ve bereket demektir. Emek verdiğin bir konuda sonunda meyvelerini toplamaya başlayacaksın. Aile içinde yaşça büyük bir kadın figürü çıkmış. Bu kişi sana dua ediyor ya da edecek. Onun desteği seni zor zamanlarda ayakta tutacak. 3 rakamı çok belirgin. 3 gün, 3 hafta ya da 3 ay içinde peş peşe güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Bir dileğim var. Tabağın ortasında dilek yolunu görüyorum. Yol açık ama acele etmiyor. Sanki kader sana biraz daha sabret, zamanı geliyor diyor. Ve şimdi tabağın bana en son söylediği cümleyi sana aynen aktarıyorum. Sen bugüne kadar çok gözyaşı döktün ama kimseye belli etmedin. İçindeki umut hiç sönmedi. İşte o umut seni bugünlere taşıdı. Şimdi önünde yeni kapılar açılıyor. Bir haber, bir yol ve bir buluşma seni bekliyor. Maddi olarak rahatlayacaksın. Kalben huzur bulacağın bir döneme giriyorsun. Geçmişte seni üzen insanlar geride kalacak. Sen ise yeniden gülmeyi öğreneceksin. Dileğin gecikmiş olabilir ama vazgeçme. Çünkü bu tabakta dileğin ışığı sönmemiş. Tam tersine giderek güçlenmiş. Bu tabağın genel enerjisi bana şunu hissettiriyor. Sıkıntın büyük kısmı arkanda kalıyor. Önünde ferahlık, bereket, güzel haberler ve yeni başlangıçlar var. En önemlisi de uzun zamandır beklediğin bir konuda tamam oldu diyeceğin gün çok uzak görünmüyor. Allah gönlüne göre hayırlısını nasip etsin. Evet sevgili dostlarım. Bugünkü kahve falı ve tabak falı yorumumuzun sonuna geldik. Öncelikle bu güzel yolculukta bana eşlik ettiğiniz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Umarım bu videoda yapılan yorumlar sizlerle keyifli anlar yaşatmıştır. Biraz olsun günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmanıza ve güzel bir mola vermenize katkı sağlamışızdır. Unutmayın, burada paylaştığım tüm yorumlar kahve falı geleneğinin sembollerine dayanan ve tamamen eğlence amaçlı hazırlanan yorumlardır. Her fincanın ve her tabağın anlattığı hikaye farklıdır. Ben de gördüğüm sembolleri geleneksel anlamlarıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum. En doğru kararı her zaman kendi hayatınız, kendi deneyimleriniz, kendi iradeniz doğrultusunda vermeniz en değerlisidir. Eğer videomuzu beğendiyseniz bana destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu sayede yüklediğim yeni kahve falı, tabak falı ve enerji yorumlarından ilk kez haberdar olabilirsiniz. Yorumlar kısmına fincanınızda ya da tabağınızda en çok dikkatinize çeken şekilleri yazabilirsiniz. Video ile ilgili düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Sizlerden gelen yorumları büyük bir keyifle okuyorum ve elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca bu videoyu fal yorumlarını seven sevdiklerinizle paylaşarak kanalımızın büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteği sayesinde her geçen gün daha büyük ve daha sıcak bir aile oluyoruz. Bunun için hepinizin sonsuza teşekkür ediyorum. Hayat bazen berekettir, bazen sabrımızı sınar ama her gecenin ardından doğan bir güneş vardır. Dilerim ki önümüzdeki tüm yollar aydınlık olsun. Kalbiniz huzurla dolsun. Emekleriniz karşılığını bulsun ve gönlünüzden geçen tüm hayırlı dilekler en doğru zamanda gerçekleşir. Bir sonraki videoda yeni fincanlar, yeni tabaklar, yepyeni yorumlarla yeniden buluşacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevdiklerinize zaman ayırın. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin.
ve yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Kısmetiniz bol, yolunuz açık, bereketiniz daim, şansınız her zaman sizinle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.